Birçok pilota göre burası tüm Formula 1 takviminin en iyi pisti. Favorite race? Turkey. Toughest race? Turkey. Best performance? Turkey. Toughest weekend? Turkey. 2000'lerin başında Barney Eccleston Formula 1'i Avrupa dışına taşımak istiyordu. Gözü Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktaya takıldı. İstanbul Tuzla'da engebeli ve adeta imkansız bir arazi seçildi. Efsane mimar Hermann Tilke o engebelileri düzleştirmek yerine pistin en büyük silahına dönüştürdü. Pistteki yaklaşık 40 metrelik bu yükseklik farkı araçların tüm fiziğini alt üst ediyordu. Dik inişlerde aracın ağırlığı öne yığılıp arkası hafiflerken pilotlar lastiklerin altlarından kayıp gittiğini hissediyor. Yokuş yukarı tırmanışlarda ise virajlar tamamen körleşiyor. Yani pilotlar saatte 300 km hızla giderken asfaltın sonunu göremiyor. Sadece hafızalarına güvenerek körlemesine gazı köklüyorlar. İstanbul Park saat yönünün tersine dönen nadir pistlerden biri. Bir sezon boyunca hep sağa dönmeye alışan boyun kasları burada tam tersi büyüklükte karşılaşıyor. Bu durum pilotlarda asimetrik yorgunluğa ve şiddetli kas spazmlarına yol açıyor. Üstelik pist Karadeniz'den gelen rüzgarlar tamamen açık. Bu yüzden ani değişen hava ve nem dengesi takılmanın tüm stratejisini alt üst ediyor. Pistin en ikonik bölgelerinden biri ise meşhur 8. viraj. 640 metre uzunluğunda ve 4 ayrı apex'e yani tepe noktasına sahip pilotlar buraya 280 km hızla giriyor ve tam 7 saniye boyunca kesintisiz 5G kuvvetine maruz kalıyor. Suzuka'nın efsane 130 virajı sadece 1-2 saniye sürerken İstanbul Park'ın 8. virajı pilotları kelimenin tam anlamıyla pestle çeviriyor. Takımlar yıllardır bu virajı çözebilmek için özel aero paketleri geliştiriyor. Ama hiçbiri tam bir çözüm bulamadı. Ama bu pistin en büyük zorluğu sadece virajlar veya aerodinamik yapısı değil. Her pistte olduğu gibi takım içi iç savaşlarda bu zorluğu katlıyor. 2010 yılında Red Bull'un iki pilotu Sebastian Vettel ve Max Webber şampiyonluk mücadelesinin tam ortasındaydı. Takımdan yerinizi koruyun talimatı geldiği halde saatte 300 km hızla giderken Vettel sola kırdı ve iki araç birbirine girdi. Kazadan sonra Vettel takım arkadaşı Webber'e karşı sinirlerine olabildiğince hakim olmaya çalıştı. What the f*** are we doing here? What is stupid action? I'm going home. You. 2011 yılında pist takvimden düştü ama sebebi teknik değil, tamamen mali ve siyasiydi. Formula 1 yönetimi sözleşmenin devamı için yaklaşık 20 milyon dolar istedi. Dönemin hükümeti bu rakamı ödemeyi kabul etmedi. Böylece pist 9 yıl boyunca takvimden silindi. 2020'de ise pandemi dönemi acil durum takvimiyle mucizevi bir geri dönüş yaşandı. FIA aslında asfalt yenilemeye gerek yok demesine rağmen tamamen iyi niyetle yapılan son dakika asfalt yenilemesi tüm dengeyi bozdu. Tertemiz ama son derece kaygan bir yüzey ortaya çıktı. Soğuk hava ve yağmur da eklenince pist üzerinde zeytinyağı dökülmüş bir mermere döndü. Pilotlar telsizden buz pateni benzetmesi yapıyordu. Herkes sırayla savrulurken Lewis Hamilton sadece tek bir erken pit stopla tam 50 tur boyunca altındaki lastikleri korumayı başardı. Rakiplerinin aksine ikinci bir pit stop kumarına girmedi. Dişleri tamamen eriyip kabak haline gelmiş Inter lastikleriyle yarışı kazandı ve 7. Dünya şampiyonluğunu ilan etti. Yarışın podyum seremonisinde ise Formula 1 tarihine geçen trajikomik bir olay yaşandı. Alkol reklamı yasakları nedeniyle podyumda şampanya yerine gazoz patlatıldı. Şişelerin köpürmediğini fark eden Mercedes patronu Toto Wolff sonradan durumu esprili bir dille doğrulayacaktı. Podyumda patlattığımız şey bildiğimiz gazozdu. Ben de köpürmeyince hepsini Hamilton'ın yarış tulumundan içeri boşalttım. 2021 yılında İstanbul Park'ta yapılan ve Valtteri Bottas'ın kazandığı son yarıştan tam 5 yıl sonra Formula 1'in Türkiye'ye geri döneceği resmi olarak açıklandı. The Race'in paylaştığı taslak takvime göre Türkiye Grand Prix'si 2027 yılının Ekim ayının başına yapılması planlanıyor. Buraya kadar izlediyseniz videomu sevmiş olmalısınız. Beğendiyseniz beğenmeyi ve videolarımın devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz.